Gemi, Kuzey Denizi'nin kurşuni sularını yara yara ilerlerken Elias Van Triguverte'nin küpeştesine yaslanmış, önünde uzanan kara kıyı şeridine bakıyordu. Karpadenwald, yerlilerin, yırtıcı topraklar, dediği bu bölge, henüz ufukta belli belirsiz bir gölge yığınıydı, ama Elias, tenine değen rüzgarın kokusundan bile buranın farklı bir yer olduğunu anlamıştı. Çam reçinesi, ıslak toprak ve altında yatan bir şey daha vardı, tehlike. Yıllardır Londra'nın loş kütüphanelerinde haritalar üzerine eğilmiş, seyahatnameler okumuş. Ama hiçbiri onu bu havanın ağırlığına hazırlamamıştı. Kaptan Holloway, "Ne kadar sürede kıyıya ulaşırız?" diye sordu, sesindeki heyecanı gizlemeye çalışarak. Kaptan Marcus Holloway, gri sakalını sıvazlayarak dümene doğru başını çevirdi. Yıllarca bu sularda gemi sürmüş, pek çok maceracıyı bu kıyılara taşımış. Ama onların çoğunun geri dönmediğini de görmüştü. Gün batımından önce, Bay Vantry. "Ama size şunu söyleyeyim. Blackmerrow limanına vardığımızda, oradan öteye geçmemeniz için elimden geleni yapacağım. O ormanlar iyi bir yer değil." Elias gülümsedi, ama gülümsemesinde bir gerginlik vardı. "Buraya kadar geldim, kaptan. Geri dönmek için değil." Gemide onunla birlikte 3 kişi daha vardı. İskoç asıllı avcı Duncan Ferris, sert yüzlü ve az konuşan biriydi. Genç doğa bilimci Ingrid Solberg, Norveçli bir ailenin kızıydı ve bitki örtüsü üzerine notlar tutuyordu. Ve son olarak, grubun en gizemli üyesi, eski bir asker olan Rurik Volkov. Rurik'in geçmişi hakkında pek az şey biliniyordu. Yalnızca doğuda, buzlu topraklarda savaştığı ve oradan sağ çıkan az sayıda adamdan biri olduğu söyleniyordu. 4'ü de aynı amaç için buradaydı. Karpadenwald'ın derinliklerinde kaybolduğu söylenen Ash Grove kasabasını bulmak. 50 yıl önce, tüm kasaba bir gecede ortadan kaybolmuştu, ne bir ceset, ne bir iz, ne de bir açıklama bırakarak. Elias'ın büyük babası da o kasabanın son mektubunu yazan kişilerden biriydi ve o mektupta tuhaf bir cümle geçiyordu: "Orman bizi izliyor ve sanırım artık aç." Güneş, ufukta kızıla dönerken gemi Blackmerrow limanına yanaştı. Liman, adından beklenebileceğinin aksine küçük ve sessizdi. Birkaç düzine ahşap ev, yosun tutmuş bir iskele ve her tarafı saran o ağır, nemli sessizlik. Yerliler onlara pek yüz vermedi. Kapı eşiklerinde durup yabancıları süzdüler, ama kimse yaklaşıp bir şey sormadı. Yalnızca yaşlı bir kadın, Bayan Agatha Renwick, onlara yaklaştı. Yüzü kırışıklarla kaplıydı, gözleri ise tuhaf bir netlikle parlıyordu. "Ormana mı gidiyorsunuz?" diye sordu, sesi çatlak ama net. "Ash Grove'u arıyoruz," dedi Elias. Yaşlı kadın başını salladı, sanki bunu zaten biliyormuş gibi. "O zaman size bir şey söyleyeceğim, genç adam. Orman, girenleri sayar ama çıkanları saymaz. Işıktan uzak durun ve eğer geceleyin bir çocuk sesi duyarsanız, arkanıza bakmayın." Bu sözler, ekibin üzerine soğuk bir gölge gibi çöktü. Ama Elias'ın kararı çoktan verilmişti. Ertesi sabah, şafak sökerken 4 kişi, sırt çantaları ve teçhizatlarıyla Karpadenwald'ın kara sınırına doğru yürümeye başladılar. Ormana ilk adım attıklarında, Ingrid bir şeyin farkına vardı, kuş sesi yoktu. Hiç, ne bir çığlık, ne bir cıvıltı, ne de kanat çırpışı. Yalnızca ayak seslerinin altındaki kuru yaprakların hışırtısı ve rüzgarın ağaçların arasından geçerken çıkardığı iç çekiş benzeri ses vardı. "Bu doğal değil," dedi Ingrid, defterine bir not düşerken. "Bir orman ekosisteminde bu kadar sessizlik olmaz. Bir şey bütün kuşları kaçırmış ya da..." Cümlesini bitirmedi. Duncan, tüfeğini omzunda sıkıca tutarak öne geçti. Yıllarca İskoç dağlarında av yapmış bir adam olarak, doğanın verdiği işaretleri okumayı biliyordu ve bu ormanın verdiği işaretler hiç hoşuna gitmiyordu. "Toprakta iz var," dedi, eğilip yere bakarak. "Ama bunlar geyik ya da kurt izi değil. Bunlar çok büyük ve 2 ayaklı gibi yürüyor, ama pençeleri var." Rurik, grubun arkasında sessizce yürüyordu. Gözleri sürekli ağaçların tepelerini ve gölgeleri tarıyordu. Doğu topraklarında gördüğü bazı şeylerden sonra, artık hiçbir şeye kolay kolay şaşırmıyordu. Ama içindeki o eski, tanıdık gerginlik geri gelmişti, savaş meydanında hissettiği o, "izleniyorum" duygusu. Öğleye doğru, ormanın içine iyice daldıklarında, ağaçlar tuhaf bir şekilde değişmeye başladı. Gövdeler kararmış, sanki yanmış gibi görünüyordu.
ama etraflarında hiçbir yangın izi yoktu. Bazı ağaçların gövdelerinde derin çizikler vardı, sanki devasa pençeler onları tırmalamıştı. "Buraya bakın," dedi Elias, bir ağacın önünde durarak. Gövdeye kazınmış, silik ama hala okunabilir harfler vardı. R-E-N-W-I-C-K, 1876. 50 yıl önce buradan biri geçmiş. Belki de kaçmaya çalışan biriydi, dedi Duncan alçak sesle. Gece olduğunda, kamp kurdular. Ateş yaktılar ama Duncan ateşi küçük tutmalarını istedi. "Büyük ateş, büyük dikkat çeker," dedi. "Ve burada dikkat çekmek istemediğimiz bir şey var, hepimiz biliyoruz." O gece, Elias uykuya dalmadan önce uzaktan bir ses duydu. İnce, tiz bir ses, bir çocuğun kahkahası gibiydi. Ama bu, ormanın ortasında, kilometrelerce insan yerleşiminden uzakta olması gereken bir sesti. Yaşlı Agatha Renwick'in sözleri aklına geldi. "Eğer geceleyin bir çocuk sesi duyarsanız, arkanıza bakmayın." Elias, battaniyesini daha sıkı sardı ve gözlerini kapadı, ama uyku çok geç geldi. Ertesi gün, ekip ormanın daha derinlerine ilerledi. Ağaçlar o kadar sıklaşmıştı ki gün ışığı zar zor süzülebiliyordu. Her şey yeşilimsi bir alacakaranlıkta yıkanmış gibiydi. Ingrid, yol boyunca topladığı bitki örneklerini incelerken tuhaf bir şey fark etti. Bazı bitkiler, dokunulduğunda hafifçe titriyor, sanki canlıymış gibi tepki veriyordu. "Bu bölgenin florası normal değil," dedi, bir yaprağı büyüteçle incelerken. "Sanki bu bitkiler beslenmiş gibi, ama neyle beslendiklerini bilmiyorum." Öğleden sonra, Duncan bir iz buldu, taze bir iz, büyük ve derin, toprağa bastırılmış. "Bu, dün gördüğümüzden daha yeni," dedi, sesi gerginleşerek. "Ve yakın. Belki 1 saat önce buradan geçmiş." Grup, sessizce ilerlemeye devam etti. Rurik, tüfeğinin namlusunu her gölgeye doğrulttu, kulakları en ufak bir sese bile hazırdı. Elias'ın kalbi göğsünde küt küt atıyordu. Büyük babasının mektubundaki cümle zihninde dönüp duruyordu, "Orman bizi izliyor ve sanırım artık aç." Aniden, önlerinde bir açıklık belirdi. Ağaçlar aralanmış, ortada yuvarlak bir alan oluşmuştu, ama bu doğal bir açıklık değildi. Zemin, siyah ve yanık gibi görünüyordu ve ortasında, taştan yapılmış eski bir yapının kalıntıları duruyordu. Bir tapınak ya da bir mezar olabilirdi. Kesin olarak söylemek zordu. Çünkü yapı yosun ve sarmaşıkla o kadar kaplanmıştı ki asıl şekli belirsizleşmişti. "Bu, haritalarda yok," dedi Elias, hayretle çevresine bakarak. Ingrid, taşların üzerindeki oymaları incelemeye başladı. "Bunlar, semboller. Ama hiçbir bildiğim dile ait değil." Parmağını bir oyma üzerinde gezdirdi. Sembol, kabaca bir kurt başına benziyordu. Ama fazladan gözlere ve dişlere sahipti. Tam o sırada, Duncan'ın nefesi kesildi. "Kıpırdamayın," diye fısıldadı, sesi zar zor duyulabiliyordu. Sağımızda, yaklaşık 30 metre. Herkes olduğu yerde dondu. Ağaçların arasından, gri kahverengi bir gölge süzülüyordu, büyük, 4 ayaklı. Ama hareketleri bir hayvana ait olmayacak kadar hesaplı ve zekiceydi. Gölge, bir an için ağaçların arasında durdu ve Elias, onun gözlerini gördüğünü sandı. Sarı, dikey göz bebekli ve tuhaf bir şekilde, zeki. Sonra gölge kayboldu, sanki hiç orada değilmiş gibi. "O neydi?" diye fısıldadı Ingrid, sesi titriyordu. "Bilmiyorum," dedi Duncan, ama yüzündeki ifade, aslında bir şeyden şüphelendiğini gösteriyordu. "Ama kurt değildi. Kurtlar bu kadar büyük olmaz. Ve kurtlar, insan gibi bakmaz." Rurik, ilk kez o gün sesini yükseltti. "Doğuda buna benzer bir şey duymuştum. Köylüler, vurkolak, derdi, kurt kılığına giren ama aslında insan olan bir yaratık. Ama ben bunun sadece bir hikaye olduğunu sanmıştım." "Belki de değildi," dedi Elias, sesi alçak ama kararlıydı. "Ash Grove'un kaybolmasının sebebi bu olabilir." Hava, akşama doğru kararmaya başladı, ama bu doğal bir alacakaranlık değildi. Bulutlar hızla toplanıyor, gökyüzü mor siyah bir renge bürünüyordu. Uzaktan gök gürültüsü duyuluyordu ve rüzgar, ağaçların arasından ıslık çalar gibi geçiyordu. "Fırtına geliyor," dedi Duncan, gökyüzüne bakarak. "Ve kötü bir fırtına. Sığınacak bir yer bulmalıyız." Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra, bir kaya oluşumu buldular, küçük bir mağara girişi. Ağaçların arasında yarı gizlenmiş. İçerisi kuru ve rüzgardan korunaklıydı.
Ama Rurik girmeden önce dikkatle etrafı kontrol etti. "Buraya daha önce bir şey gelmiş," dedi, mağaranın zemininde eski kemikler göstererek. "Küçük hayvanların kemikleri, belki bir kurt ini. Şu an için başka seçeneğimiz yok," dedi Elise, dışarıda şimşek çakarken. "Fırtına dinene kadar burada kalacağız." Gece boyunca fırtına şiddetlendi. Yağmur, mağaranın girişinden içeri sızıyor, rüzgar uğulduyordu. Ekip, küçük bir ateş yakmayı başardı ve etrafına toplandı. Herkes sessizce kendi düşüncelerine dalmıştı. "Bana Ash Grove'un hikayesini anlat," dedi Ingrid sonunda, sessizliği bozarak. "Büyük babanın mektubunda başka ne yazıyordu?" Elise, çantasından eski, sararmış bir mektup çıkardı, büyük babasının el yazısıyla yazılmış son mektup. Dikkatle katlanmış kağıdı açtı ve okumaya başladı, sesi fırtınanın uğultusuna karışarak. "Sevgili oğlum, eğer bu mektup sana ulaşırsa, muhtemelen ben artık burada olmayacağım. Kasaba halkı tuhaflaşıyor. Geceleri ormandan sesler geliyor, sanki bir şey bizi çağırıyor, isimlerimizi biliyormuş gibi. Papaz Whitmore, 3 gece önce kasabadan ayrıldı ve bir daha dönmedi. Bugün, kızı Sarah'ın gözlerinde aynı sarı parıltıyı gördüm, ormanda gördüğümüz o yaratığın. Gözlerindeki parıltıyı. Korkuyorum ki artık çok geç. Orman bizi izliyor ve sanırım artık aç. Eğer bunu okuyorsan, sakın gelme. Ama eğer gelirsen, ışıktan uzak dur ve asla adını söyleyen bir sese cevap verme." Mağarada uzun bir sessizlik oldu. Yalnızca fırtınanın sesi ve ateşin çıtırtısı duyuluyordu. "Adını söyleyen bir sese cevap verme," diye tekrarladı Duncan, yavaşça. "Bunu nasıl açıklarsınız?" Rurik, ateşe bakarak konuştu, sesi ciddiydi. "Doğuda buna benzer yaratıklar hakkında hikayeler duymuştum. İnsan seslerini taklit edebilirler derler, sevdiklerinizin, kaybettiklerinizin seslerini. Sizi ormanın derinliklerine çekmek için." Tam o anda, mağaranın dışından bir ses geldi. İnce, tanıdık bir ses, bir kadın sesi. Elise. Elise'ın kanı dondu. Bu, annesinin sesiydi. Ama annesi 10 yıl önce ölmüştü. "Elise, oğlum, neredesin? Seni bulmaya çalışıyorum." "Kıpırdama," dedi Rurik, alçak ama sert bir sesle, Elise'ın koluna sıkıca tutunarak. "Bu gerçek değil. Duyduğun şey gerçek değil." Elise'ın gözlerinde yaşlar birikti. Her hücresi dışarı çıkıp o sesi takip etmek istiyordu. Ama Rurik'in sözleri ve büyük babasının mektubu zihninde çınlıyordu. Gözlerini sıkıca kapadı ve nefesini tuttu. Ses, birkaç dakika daha devam etti, gittikçe daha yalvarır bir tona büründü, sonra aniden kesildi. Onun yerine, alçak, hırıltılı bir homurtu duyuldu, insana ait olmayan bir ses ve ardından. "Sessizlik, gitti," dedi Duncan sonunda, nefesini bırakarak. Şimdilik. Kimse o gece uyumadı. Fırtına, şafağa doğru dindi. Ekip, mağaradan çıktığında, ormanın değişmiş olduğunu fark etti, ya da belki de sadece artık gördükleri şeyi daha net görüyorlardı. Ağaçlar daha yakın, daha tehditkar görünüyordu. Her gölge, potansiyel bir tehlike gibiydi. "Devam etmeli miyiz?" diye sordu Ingrid, sesinde ilk kez gerçek bir korku vardı. Elise, uzun bir süre sessiz kaldı. Gece boyunca annesinin sesini duymak onu derinden sarsmıştı. Ama aynı zamanda kararlılığını da güçlendirmişti. "Ash Grove'a ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Ama büyük babamın orada ne olduğunu öğrenmeden geri dönemem." Duncan başını salladı, ama yüzündeki endişe geçmemişti. "O zaman dikkatli olmalıyız. Ve birbirimizden ayrılmamalıyız, asla." Öğleye doğru, ekip eski bir patika buldu, taşlarla döşenmiş. Yosunla kaplı ama hala tanınabilir bir yol. "Bu, insan yapımı," dedi Ingrid, taşlara bakarak. "Belki de bu Ash Grove'a giden yoldur." Patikayı takip ederek yaklaşık 2 saat yürüdüler. Orman gittikçe daha karanlık ve daha yoğun hale geliyordu. Ama aynı zamanda tuhaf bir şekilde daha, gözlem altında, hissettiriyordu, sanki her adımları izleniyormuş gibi. Sonra, Duncan aniden durdu. "Ingrid nerede?" Herkes döndü. Ingrid, birkaç dakika önce yanlarındaydı. Bitki örnekleri toplamak için biraz geride kalmıştı, ama şimdi ortada yoktu. "Ingrid," diye bağırdı Elise, sesi ormanın derinliklerinde yankılanarak. Cevap yoktu. Panik içinde, geriye doğru koştular, Ingrid'i son gördükleri yeri arayarak. Yerde, onun çantası buluyordu, yarı açık, içindekiler etrafa saçılmış.
Ama Ingrid'in kendisi yoktu. Ne bir çığlık duyulmuştu, ne bir mücadele izi vardı, sanki basitçe yok olmuştu. "Burada," dedi Rurik, gerilmiş bir sesle, yere işaret ederek. Toprakta, aynı büyük pençe izleri vardı, ama bu sefer, izlerin yanında. Ingrid'in bot izleri de görülüyordu, sanki kendi ayaklarıyla, hiçbir direniş göstermeden yürümüştü. "Onu takip etmiş olmalı," dedi Duncan, sesi boğuk. Sanki, çağrılmış gibi. Elise, dizlerinin üzerine çöktü, elleri titriyordu. "Bu benim hatam. Onu buraya ben getirdim. Şimdi kendini suçlamanın zamanı değil," dedi Rurik, sertçe ama şefkatle. "Eğer hala hayattaysa, onu bulmak için hızlı hareket etmeliyiz." İzleri takip etmeye başladılar, pençe izleri ve bot izleri yan yana. Ormanın derinliklerine doğru uzanıyordu. Güneş batmaya başladığında, izler aniden bir vadiye iniyordu ve vadinin dibinde. Ağaçların arasından, eski, çürümüş yapıların silüetleri görülüyordu. "Ash Grove," diye fısıldadı Elise, kalbi hem umutla hem de korkuyla çarpıyordu. Kasaba, 50 yıl önce terk edildiği haliyle donmuş gibiydi. Ahşap evler çürümüş, çatılar çökmüş ama garip bir şekilde. Sanki zaman burada farklı işliyormuş gibi hala tanınabilir durumdaydılar. Sokaklar, yosun ve otlarla kaplıydı ama eski bir kilisenin çan kulesi hala ayaktaydı. Tepesindeki haç eğrilmiş ama düşmemişti. "Burası, ürkütücü," dedi Duncan, tüfeğini sıkıca tutarak kasabaya doğru ilerlerken. Elise, önde yürüyordu, gözleri her evi, her gölgeyi tarıyordu. Büyük babasının evini bulmak istiyordu, mektupta bahsettiği ev, kasabanın merkezine yakın olmalıydı. Sonunda, küçük bir meydanın kenarında, diğerlerinden biraz daha büyük bir ev buldu. Kapısının üzerinde, silik ama hala okunabilir harflerle VANTRY yazıyordu. İçeri girdiklerinde, evin içi tuhaf bir şekilde korunmuş görünüyordu, mobilyalar hala yerindeydi, masada eski, tozlu tabaklar duruyordu. Sanki sakinleri bir öğün ortasında aniden kaybolmuşlardı. Elise, titreyen elleriyle, duvardaki eski bir aile fotoğrafına dokundu, büyük babası, büyükannesi ve babası, küçük bir çocukken. "Elise, buraya bak," dedi Rurik, evin arka odasından seslenerek. Elise ve Duncan, sesin geldiği yöne koştular. Rurik, küçük bir çalışma odasının ortasında duruyordu. Elinde eski, deri kaplı bir günlük vardı. "Bunu masanın üzerinde buldum. Büyük babanın el yazısı." Elise, günlüğü aldı, elleri titriyordu. Sayfaları hızla çevirdi, son sayfalara ulaştığında okumaya başladı. "Bugün, kasabanın yarısı kayboldu. Kalanlarımız, kilisede toplandık ama biliyorum ki bu bizi kurtarmayacak. Yaratık ya da yaratıklar, artık kaç tane olduğunu bilmiyorum, bize sesleniyor. Her birimizin adını biliyor, sevdiklerimizin sesleriyle konuşuyor. Papaz Whitmore, bunun eski bir varlık olduğunu söylüyor, topraktan önce buradaymış. Biz gelmeden önce buradaymış. Biz sadece, yeni av olduk. Bu gece, geriye kalanlarımız kasabadan kaçmayı deneyeceğiz. Eğer başaramazsak, bu günlüğü bulan kişiye son bir uyarı bırakıyorum. Yaratık ışıktan korkmaz, ama ateşten korkar, gerçek ateşten, sadece bir alevden değil. Ve en önemlisi, onun gerçek adını asla söylemeyin. Papaz Whitmore, adının, Krolot, olduğunu keşfetti eski taşlardaki yazılardan ve bunu söylediği an. Yaratık onu buldu. Adını bir daha asla telaffuz etmeyin. Elias'ın sesi titriyordu, günlüğü kapattığında gözlerinde yaşlar vardı. Büyük babam, kaçmayı denemiş, ama başaramamış, değil mi? Yoksa hayatta kalırdı. Tam o anda, dışarıdan, kasabanın sokaklarından, bir ses geldi. Bu sefer, Ingrid'in sesiydi. Elise, Duncan, buradayım, yardım edin. Duncan, kapıya doğru atıldı, ama Rurik onu koluyla durdurdu. Bekle, bu gerçek olabilir de, olmayabilirdi. Ama ya gerçekse, diye sordu Duncan, sesi öfkeli ve endişeliydi. Onu orada bırakamayız. Elise, pencereden dışarı baktı. Meydanın karşısında, alacakaranlıkta, bir silüet görünüyordu, Ingrid'in silüetine benziyordu. Ama bir şeyler yanlıştı. Duruşu çok dik, hareketleri çok pürüzsüzdü, insana ait olmayan bir şekilde. O Ingrid değil, dedi Elise, sesi soğuk bir kesinlikle. Ya da en azından, artık değil. Silüet, meydanda hareketsiz duruyordu, sanki içeri gelmelerini bekliyormuş gibi.
Ay ışığı altında, Elias artık daha net görebiliyordu. Bu gerçekten Ingrid'in bedeniydi. Ama gözleri artık kendi gözleri değildi, sarı, dikey göz bebekli. Aynı ormanda gördükleri yaratığın gözleri gibi. "Ingrid'i geri alabilir miyiz?" diye fısıldadı Duncan, sesi umutsuzluktan boğuklaşmıştı. Rurik, başını yavaşça salladı. "Bilmiyorum. Ama eğer bir şansımız varsa, önce bu şeyi anlamamız gerekiyor." Elias, günlüğün son sayfalarına geri döndü, gözleri hızla satırları taradı. Burada, Papaz Whitmore'un notları var. Diyor ki, Krolot eski bir varlık, insanlar bu topraklara gelmeden çok önce buradaymış. Beslenmek için ses ve ışık kullanıyor, sevdiklerinizin seslerini taklit ederek sizi kendine çekiyor, sonra, sizi kendine benzetiyor. Ya da öldürüyor. Ama zayıf noktaları da var. Gerçek ateşten korkuyor ve gerçek adı söylendiğinde bir süreliğine güçsüzleşiyor, çünkü adının söylenmesi, onu bu dünyaya, bu bedene bağlıyor. Saklanamıyor. "O zaman planımız bu," dedi Rurik, kararlı bir sesle. "Onu ateşle zayıflatıp, adını söyleyerek sabitleyeceğiz. Sonra," duraksadı. "Sonra ne?" diye sordu Duncan. "Sonra onu yok edeceğiz," dedi Rurik, sesinde bir tereddüt yoktu. "Ya da bizi yok edecek." Evin içinde hızla bir plan yaptılar. Duncan, evin şöminesinden alevli bir odun parçası aldı, kendine bir meşale yaptı. Rurik, çantasından eski bir asker bıçağı çıkardı, özel olarak yapılmış. Gümüş kaplamalı bir bıçaktı, doğuda buna benzer yaratıklara karşı kullanıldığını duymuştu. Elias, günlüğü sıkıca tuttu, adını hafızasına kazıyordu, Krolot. Kapıyı açtılar ve meydana çıktılar. Ingrid'in bedenindeki yaratık, başını yana eğdi, insana ait olmayan bir merakla onları izliyordu. "Elias," dedi, Ingrid'in sesiyle ama tuhaf bir tonlamayla. "Neden korkuyorsun? Ben senin arkadaşınım. Sen Ingrid değilsin," dedi Elias, sesi titremeye çalışsa da kararlıydı. Krolot. Yaratığın yüzü, bir an için çarpıldı, sanki ismini duymak ona acı vermişti. Bedeni titredi ve bir an için, Elias, Ingrid'in gerçek yüzünün korku dolu gözlerinin altta yattığını gördü, mücadele ediyordu. "Bu ismi söylemeyecektin," dedi yaratık, sesi artık Ingrid'in sesi değil. Alçak ve hırıltılı bir sesti. "Kimse söylemeyecekti." Duncan, meşalesini ileri uzattı, alevler karanlıkta parlıyordu. Yaratık, ateşten geri çekildi, tıslayarak. Bedeni artık daha az insana benzer bir şekilde büzülüyordu, omuzları genişliyordu. Eller pençeye dönüşüyordu ve yüzü uzayarak bir kurt kafasına benzemeye başlıyordu. Ama hala tuhaf bir şekilde Ingrid'in izlerini taşıyordu. "Krolot," diye bağırdı Elias tekrar, sesi meydanda yankılandı. "Seni görüyoruz, adını biliyoruz." Yaratık, acı içinde uludu, bir ses ki hem hayvana hem de insana ait olmayan bir tını taşıyordu. Bedeni, sanki iki form arasında sıkışmış gibi titriyordu, Ingrid'in insan bedeniyle yaratığın gerçek formu arasında. "Şimdi," diye bağırdı Rurik, ileri atılarak. Gümüş bıçağını yaratığın göğsüne saplamaya hazırlanarak. Ama tam o anda, Ingrid'in gerçek sesi, zayıf ama net bir şekilde duyuldu. Yaratığın kontrolünden bir an için sıyrılarak, "Beni öldürmeyin. Hala buradayım." Rurik, son anda duraksadı, bıçağı havada asılı kaldı. "Ne yapıyorsun?" diye bağırdı Duncan, meşalesini hala yaratığa doğru tutarak. "Onu şimdi durdurmalıyız." "Ingrid hala orada," dedi Rurik, sesi gergindi, bıçağı indirmeden. "Onu öldürürsem, Ingrid'i de öldürürüm." Elias, hızla düşünmeye çalıştı, günlüğün sayfalarını zihninde tekrar gözden geçirdi. Papaz Whitmore'un notlarında başka bir şey var mıydı? Sonra hatırladı, son sayfada, aceleyle yazılmış bir not vardı, sanki papaz son anda eklemişti. Eğer yaratık henüz tam olarak bir kurbanı ele geçirmemişse, kurbanı geri kazanmanın bir yolu olabilir. Ama bunun için, kurbanın kendi iradesiyle savaşması gerekir ve dışarıdan biri, ona gerçek adını, gerçek kimliğini hatırlatmalıdır. İsimler güçlüdür. Yaratığın adı onu zayıflatır, kurbanın adı ise onu kurtarabilir. "Ingrid'in adını söylemeliyiz," diye bağırdı Elias. "Ona kim olduğunu hatırlatmalıyız." Duncan, meşaleyi hala yaratığa doğru tutarak, sesi titreyerek bağırmaya başladı. "Ingrid Solberg. Sen bir doğa bilimcisin. Norveç'ten geldin. Annen Elsa, baban John. Küçük kardeşin var.
adı Peter ve ona her yıl doğum gününde mektup yazarsın. Yaratığın bedeni, şiddetle titremeye başladı, sanki iki güç arasında parçalanıyormuş gibi. Ulumaları, artık acı dolu bir çığlığa dönüşmüştü ve bu çığlıkta, Elise. Ingrid'in kendi sesini duyabiliyordu, mücadele ediyordu, geri dönmeye çalışıyordu. "Devam et," diye bağırdı Rurik, Duncan'a. "Sen botanik üzerine çalışıyorsun çünkü büyükannen sana bahçesinde bitkilerin isimlerini öğretmişti," diye devam etti Duncan, sesi artık çatlamıştı ama kararlıydı. "Sen buraya bilim için geldin, korku için değil. Ingrid, geri dön, bizimle kal." Meydanda, bir patlama gibi bir ses yükseldi, yaratığın bedeni, adeta içeriden parçalanıyormuş gibi bir ışıkla parladı. Elise, gözlerini kapamak zorunda kaldı, ışık o kadar keskindi. Bir çığlık, hem insana hem de yaratığa ait, gökyüzüne yükseldi ve sonra, sessizlik. Elise, gözlerini açtığında, meydanın ortasında, Ingrid'in bedeni yerde yatıyordu, kendi bedeni. İnsan formunda, hareketsiz. "Ingrid," diye bağırarak koştu, yanına diz çöktü. Nefes alıp almadığını kontrol etti, zayıf ama düzenli bir nefes vardı. Yaşıyor. O yaşıyor. Ama sevinçleri uzun sürmedi. Meydanın kenarından, gölgelerin arasından, alçak bir hırıltı duyuldu. Yaratığın asıl formu, Ingrid'in bedeninden ayrılmış, artık kendi gerçek. Karanlık formunda, ağaçların arasından onları izliyordu, gözleri öfkeyle parlıyordu. "Krolot hala burada," dedi Rurik, bıçağını sıkıca tutarak. "Ve şimdi bizden intikam almak isteyecek." Yaratık, gölgelerin arasından yavaşça ilerledi, gerçek formunda artık tam olarak görülebiliyordu. Dev bir kurt gibiydi, ama arka ayakları üzerinde durabiliyordu. Ön pençeleri neredeyse insan eline benziyordu ve gözleri sarı, zeki, kinle dolu bir parıltıyla yanıyordu. Kürkü, gecenin karanlığıyla neredeyse bütünleşiyordu. Yalnızca ay ışığı altında hafif bir parıltı gösteriyordu. "Ingrid'i alın ve eve götürün," dedi Rurik, Duncan'a dönerek, gözlerini yaratıktan ayırmadan. "Elise ve ben burada kalacağız. Seni burada bırakmayacağım," dedi Duncan, sesi kararlıydı. "Birimiz Ingrid'i korumalı," dedi Rurik, sesi sert ama mantıklıydı. "O şimdi en savunmasız olanımız." "Git." Duncan, bir an tereddüt etti, sonra başını salladı. Ingrid'i dikkatle kaldırdı, kollarına aldı ve Vantry evine doğru geri çekildi, arkasına bakarak. Meydanda, yalnızca Elise, Rurik ve yaratık kaldı. Krolot, yavaşça çember çizerek onları kuşatmaya başladı. Hırıltıları gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. "Kaçış planımız neydi?" diye fısıldadı Elise, sesi titriyordu. "Kaçış yok," dedi Rurik, sesi soğuk bir kararlılıkla. "Bu şeyi ya şimdi durdururuz, ya da bir daha asla durduramayız. 50 yıldır bu ormanda insanları avlıyor. Eğer bu gece kaçarsak, başka biri onun kurbanı olacak." Elise, günlüğü sıkıca tuttu, sonra bir karar verdi. Meşaleyi Duncan'dan almıştı, alevleri hala yanıyordu. "O zaman onunla savaşalım." Yaratık, aniden saldırdı, hızı inanılmazdı, bir an önce 10 metre uzaktaydı. Bir sonraki an Elise'ın üzerine atlıyordu. Elise, son anda kenara kaçtı, meşaleyi yaratığın yoluna doğru savurdu. Alevler, yaratığın kürküne değdi ve o acı içinde uludu, geri sıçradı. Rurik, bu fırsatı kullanarak ileri atıldı, gümüş bıçağını yaratığın yan tarafına sapladı. Krolot, şiddetli bir çığlık attı, pençesiyle Rurik'i savurarak geri itti. Rurik, yere düştü ama bıçağı hala elindeydi, kanla kaplıydı, yaratığın kanı. Garip bir şekilde siyah ve parlaktı. "Adını söyle tekrar," diye bağırdı Rurik, Elisa, ayağa kalkmaya çalışırken. "Onu zayıflatıyor." "Krolot," diye bağırdı Elise, meşaleyi ileri tutarak. "Seni görüyorum. Sen sadece bir gölgesin, gerçek değilsin." Yaratık, adını her duyduğunda sanki fiziksel bir darbe almış gibi sarsılıyordu. Hareketleri yavaşlıyor, formu titriyordu. Ama aynı zamanda öfkesi de artıyordu, gözlerindeki kin daha da yoğunlaşıyordu. Rurik, ayağa kalktı ve tekrar saldırıya geçti, bu sefer bıçağını yaratığın boğazına doğru sapladı. Krolot, son bir çabayla pençesini savurdu, Rurik'in omzunu derin bir şekilde yaraladı. Ama bıçak hedefine ulaşmıştı. Yaratık, korkunç bir çığlık attı, bedeni artık tamamen titriyor, sanki içeriden parçalanıyordu. Elise, meşaleyi son bir kez ileri savurdu,
Alevler yaratığın bedenine tamamen sardı. Yaratık, bir kez daha uludu, bu sefer bir zafer çığlığı değil, bir yenilgi çığlığıydı ve sonra bedeni yavaşça küle dönüşmeye başladı, alevler ve karanlık arasında eriyerek. Birkaç saniye içinde, meydanda yalnızca bir küme kül ve dağılan bir duman kaldı. Sessizlik, ağır ve derin bir şekilde meydana çöktü. Elias, dizlerinin üzerine çöktü, meşale elinden düştü, sönmeye başladı. Rurik, omzundaki yarayı tutarak yanına oturdu, nefes nefeseydi ama yüzünde bir rahatlama vardı. "Bitti mi?" diye sordu Elias, sesi zar zor duyulabiliyordu. "Bilmiyorum," dedi Rurik, dürüstçe. "Ama bu gece için, evet. Bitti." Vantry evinden, Duncan koşarak çıktı, yüzünde endişe vardı. "Ne oldu?" O çığlığı duyduk, sonra meydandaki kül yığınını gördü ve durdu. "Başardınız. Ingrid nasıl?" diye sordu Elias, ayağa kalkmaya çalışarak. "Uyanıyor," dedi Duncan. "Zayıf ama, kendisi gibi görünüyor." Gerçekten kendisi. Eve girdiklerinde, Ingrid, battaniyelere sarılmış, gözlerini yavaşça açıyordu. Onları gördüğünde, önce kafası karışmış görünüyordu. Sonra hatırlamaya başladı ve gözlerinde yaşlar belirdi. Beni geri getirdiniz," diye fısıldadı, sesi zayıf ama kendi sesiydi. "Karanlıktaydım, ama sesinizi duyabiliyordum. Adımı söylediğinizde, bana tutunacak bir şey verdi." Elias, yanına oturdu, elini tuttu. "Artık güvendesin." Şafak, Ash Grove'un üzerine ağır ama huzurlu bir şekilde doğdu. İlk kez, 50 yılda ilk kez, ormanın sessizliği farklı hissettiriyordu, hala ürkütücü. Hala gizemli, ama artık o boğucu, gözetleyen ağırlık yoktu. Ertesi gün, ekip, Ash Grove'dan ayrılmaya hazırlandı. Elias, büyük babasının günlüğünü ve evden birkaç aile eşyasını yanına aldı, geride kalan tek anı. Duncan, Rurik'in yarasını olabildiğince iyi sardı. Ama yine de Black Marrow'a mümkün olduğunca hızlı dönmeleri gerekiyordu. "Sence başka krolotlar var mı?" diye sordu Ingrid, ormanın kenarına doğru yürürlerken, hala biraz zayıf ama kararlı adımlarla. "Bilmiyorum," dedi Rurik, uzaklara bakarak. "Ama eğer varsa, en azından artık nasıl savaşılacağını biliyoruz." Elias, arkasına dönüp Ash Grove'un çürümüş çatılarına, eğrilmiş kilise kulesine son bir kez baktı. Büyük babasının kasabası, 50 yıl sonra sonunda huzura kavuşmuştu, ya da en azından. Ona öyle geliyordu. "Elveda," diye fısıldadı, sessizce, sonra döndü ve diğerleriyle birlikte Carpadenwald'ın, yırtıcı toprakların, sınırına ve ötesindeki dünyaya doğru yürümeye başladı. Black Marrow limanına döndüklerinde, yaşlı Agatha Renwick onları bekliyordu. Sanki geleceklerini biliyormuş gibi. Onlara baktı, yorgun yüzlerini, Rurik'in sarılı omzunu, Ingrid'in hala biraz solgun tenini inceledi. "Onu buldunuz," dedi, "bir soru değil, bir tespitti bu." "Bulduk," dedi Elias. "Ve durdurduk. En azından şimdilik." Yaşlı kadının gözlerinde, garip bir hüzün belirdi. "Benim adım da Renwick, biliyorsunuz. Agatha Renwick'in kız kardeşiydim ben, o kasabada kaybolan Sarah Renwick'in. 50 yıldır bekliyordum, birinin geri dönüp bana ne olduğunu söylemesini." Elias, büyük babasının günlüğünü çıkardı ve ona uzattı. "Bunu okumak isteyebilirsiniz. Sarah'ın hikayesi de burada." Yaşlı kadın, titreyen elleriyle günlüğü aldı, gözlerinde yaşlarla. "Teşekkür ederim," dedi, sesi çatlaktı. Sonunda huzur bulabilirim." Gemi, ertesi sabah demir aldı. Black Marrow limanından ve onun ardındaki karanlık ormandan uzaklaşarak. Elias, güvertede durmuş, uzaklaşan kıyıya bakıyordu, yanında Ingrid. Duncan ve Rurik duruyordu, 4 kişi, birlikte yaşadıkları dehşetle sonsuza dek bağlanmış. "Eve dönünce ne yapacaksın?" diye sordu Ingrid, Elias'a, rüzgar saçlarını savururken. Elias, uzun bir süre düşündü, sonra gülümsedi, gerçek, hafif bir gülümseme, günler sonra ilk kez. "Bilmiyorum. Ama sanırım artık korkularımla nasıl yüzleşeceğimi biliyorum." Gemi, ufuğa doğru ilerlerken, Carpadenwald'ın kara silüeti yavaşça küçüldü ve sonunda denizin ve gökyüzünün birleştiği çizgide kayboldu. Ama hepsi biliyordu ki, yırtıcı toprakların hikayesi belki de hiç gerçekten bitmemişti, yalnızca, şimdilik, sessizliğe gömülmüştü.